Pandemi döneminde bilgi alma süreçleri salgınla mücadelemizi etkileyerek fiziksel sağlığımızı da tehdit eder hale geldi. Günümüzde bir kamu sağlığı sorununa dönüşen infodemi, COVID-19 döneminde farklı motivasyonlarla yanlış bilgilerin paylaşılmasına ve bu yanlış bilgilerin de hızlıca yayılarak ciddi bir kriz ortamına dönüşmesine neden oldu. Bu dönemde alkolün koronavirüse karşı koruyuculuk sağladığı, aşıların içine insanları kontrol etmek için çip yerleştirildiği, sarımsak yemenin koronavirüsü önleyeceği gibi birçok yanlış bilginin yayıldığına şahit olduk. Amerika Birleşik Devletleri'nde temizlik malzemelerinin ve dezenfektanların içilerek koronavirüsten korunulabileceğine yönelik haberlerin yayılması sonucu yaralananlar, hatta hayatını kaybedenler oldu. Bugün aşı karşıtı hareketin veya yayılan yanlış bilgilerin de etkisiyle salgının başından beri merakla beklenen aşı çalışmaları hakkında kamuoyunda oluşan direnci ve güvensizliği de gözlemleyebiliyoruz. Nitekim aşıya erişebilir durumda olan pek çok kişi aşı olmamayı tercih edebiliyor. Bu ve benzer örnekler birçok bilginin hızlıca yayıldığı bu ortamda bilgi taleplerimizi nasıl karşılayacağımızın önemli bir sorun haline geldiğini göstermekte. Dolayısıyla biz de eğitimimizde koronavirüs hakkındaki yalanlar ve gerçeklerin ele alınacağı ve tartışılacağı bir bölüm oluşturduk. Virolog Profesör Doktor Selim Badur'un katkılarıyla bu derste koronavirüs salgını sürecinde en çok tartışılan bilgileri, yayılan komplo teorilerini ve aşı karşıtlığını masaya yatıracağız. Bu derste ele alacağımız bir diğer konu ise sağlık okuryazarlığı olacak. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için bilgiye ulaşma, anlama, bu bilgiyi kullanma konusundaki bilişsel, sosyal beceriler ve motivasyon düzeyleri olarak tanımlanan sağlık okuryazarlığı, infodemiyle mücadele edebilmek ve sağlık ile ilgili konularda doğru bilgiye ulaşabilmek için önemli bir etken. Dolayısıyla salgın döneminde yaşanan belirsizlik karşısında edindiğimiz bilgileri nasıl yorumlayacağımız konusunda bilimsel kaynak ve yönlendirmelere ihtiyaç duyuyoruz. Biz de bu noktada sağlık okuryazarlığının ne olduğunu ve altı çizilmesi gereken konuları Türk Tabipleri Birliği'nden halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Sibel Sakarya'nın anlatımıyla öğreneceğiz. Bu dersin sonunda COVID-19 salgınında yayılan doğru ve yanlış bilgileri bilimsel dayanaklar üzerinden öğrenir ve tartışabilir olmayı, sağlık okuryazarlığı hakkında bilgi edinmeyi, bireysel düzeyde dikkat edilmesi gereken noktaları fark edebilmeyi ve doğru kaynaklara ulaşabilecek yeterlilikte olabilmeyi, gelecek kriz dönemlerinde oluşabilecek infodemilere karşı dayanıklılığımızı arttırmanın yollarını bulmayı hedefliyoruz. Birçok alt başlık söz konusu böyle bir konu ele alındığında her şeyden önce Sayın Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci'nin yürüttükleri bir TÜBİTAK projesini gördüm ve bu projede bu enfodemiyle ilgili Türkiye'deki toplumda insanların düşünceleri, yaklaşımları sorgulanmış. Oldukça önemli veriler elde edilmiş orada ve Türkiye'de yapılmış önemli bir bilimsel çalışma diye nitelendiriyorum. Önemli bir konu infodemi. Aslında bu bir çağın sorunu, çağın hastalığı gibi deyimler kullanmayayım ama en azından bu çağda yaşanan bir bilim karşıtlığı diye nitelendiriyorum ben. Daha sonra bu enfodemiyi ve Covid dönemindeki çıkan bir takım komplo teorileri, yanlış inanışlar, görüşler, yayılan bir takım söylentiler, bunların hani insanlar niye bunları ortaya atıyorlar, neden, nereden kaynaklanıyor, kaynaklanma nedenleri, insanlar neden inanıyor? Belki bunlar daha çok sosyal bilimcilerin konuları ama ben tıbbi açıdan bu komplo teorilerini belki de hem COVID özelinde bu hastalıkla ilgili olarak, pandemi süreciyle ilgili olarak hem de genelinde bir aşı karşıtlığıyla bağdaştırmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Nitekim aşı karşıtlığı aslında bana kalırsa çarpıcı bir bulgudur bu. 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü küresel olarak insanları tehdit eden 10 tane tehdit sıraladı. Bunların dokuzuncusu işte içlerinde çevre kirliliği var, küresel iklim krizi var, işte AIDS var, kanser var filan. Dokuzuncu sırada da aşı karşıtlığı geliyordu. Bunu biraz aşı karşıtlığı bu genel anlamıyla
ben bunu biraz önce de belirttiğim gibi bir bilim karşıtlığı ile bağdaştırıyorum. Aslında bu yaşanan süreçte biz pandemi özeline bakarsak eğer, yaşanan süreçte bir takım bilimsel yayınlar ya da bilim dünyasının neden olduğu bazı soru işaretleri bu tarz teorilere, bu tarz kuşkulara ya da insanların kafasında oluşan sorulara neden oldu. Neydi bunlar? Örneğin bir örnekle belki daha somut olarak gitmekte yarar var. Maske kullanımı. Ben bir viroloğum, virüslerle çalışan bir insanım. Bizlerin klasik bilgimiz grip gibi, soğuk algınlığı gibi, nezle gibi solunum yollarında enfeksiyon yapan etkenler. Bunlarla bir enfeksiyon söz konusu olduğunda ancak hastalık belirtileri ortaya çıkan, yani ateşi olan, kırıklığı olan, öksüren, aksıran kişiler virüsü etrafa yayarlar. Onun için başlangıçta 2020 yılının işte Mart-Nisan ayında Dünya Sağlık Örgütü ve bilim dünyası dedi ki herkesin maske takmasına gerek yok, sadece hastalar maske taksın dedi. Ama daha sonra gelişmeler ve yapılan çalışmalar COVID-19'un aslında hiçbir belirti vermeyen insanlarla da etrafa yayıldığını gösterdi ve bu nedenle herkes maske taksın, kullansın dendi. O zaman bu kurumlar arasında zaman içindeki bu çelişkili bir takım açıklamalar ya da birbirlerini doğrulayan açıklamalar, bunlar hani bir kuşku yarattı, gülümsetti. Bunlar ne biçim kurum falan dendi. Aslında öyle değil. Bu örnekten hareketle belki bilimin ve bilimsel çalışmaların özelliklerine bakmakta yarar var. Biz bugün biliyoruz ki bilim kendini doğrular. Bilim bir takım kanıta dayanan verilerden hareket eder. Yani bir görüş bildirmez. Ve bilim her zaman doğruyu arar ve zaman içinde işte yöntemler değiştikçe, yaklaşımlar değiştikçe bir söylediğiyle ilgili çelişkili veriler ortaya koyabilir. Bu bilimin çelişkili, tutarsız bir olaydır diye değerlendirilmesine neden olmamalı. Bu sadece bilimin kendini doğrulayabildiği, zaman içinde kendisini düzelttiğinin bir göstergesi. Bu arada hani Covid-19 ve komplo teorilerine geleceğim ama bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu benim görüşüm, tabii sosyal bilimciler bundan pek hoşnut olmayacaklardır ama örneğin Agamben gibi bir takım düşünürler bunların hani bütün bu Covid-19 pandemisi sırasında ortaya çıkan kısıtlamalar, yasaklar, bir takım alınan kararlar bireysel özgürlüklere bir saldırıdır şeklinde bir yaklaşımı oldu. Tabii bu aslında doğru bir konu. Evet, hepimizin bireysel, bütün dünyada bireysel özgürlüklerimizde bir kısıtlama oldu ama bunu bir kısıtlama aracı olarak nitelendirmek ve insanları biraz da tırnak içinde başkaldırıya, bu kurallara uymamaya sürüklemek ne kadar doğruydu? Bu da tartışılması gereken bir nokta. Belki basit ama önemli bir nokta. Çünkü bundan yararlanan politikacılar, politik sistemler olmuştur, olacaktır da. Ama biz bu kurallara, evet, bana verilen, bana empoze edilen bir takım kurallara uymak istemiyorum. Çünkü bu bir takım egemen güçlerin işine yarıyordur gerekçesiyle hani bir kaos yaratmak ya da bir pandemiyle mücadeleyi sekteye uğratmak doğru değil. Bilim karşıtlığı dedim. Birkaç somut örnekle gidersek belki daha ilginç olabilir. Örneğin neler dendi bu COVID-19 ile ilgili olarak? Bir kere bu 5G sorunu var. Hepinizin bildiği herhalde 5G baz istasyonları yayıyor dendi COVID'i. Hani ne ilişkisi var bunu anlamak mümkün değil. Bill Gates'in ya da ilaç şirketlerinin yapay olarak yarattığı bir konu dendi. Örneğin Amerika'daki askerler bir askeri olimpiyatlar gibi ya da bir spor faaliyetleri turnuvası nedeniyle Çin'e giden Amerikalı askerler tarafından Amerika'dan Çin'e götürüldü dendi ya da Çin'deki bir laboratuvardan kaçtı dendi. Derin devletin bir planı dendi. İşte biyolojik silah olarak ortaya atıldı dendi. Benim anlamakta zorlandığım, diyelim ki Çin'de bir laboratuvarda üretilen ve yapay olarak etrafa saçılan ya da bir kaza sonucu yayılan bir virüs olsun. Peki o zaman böyle bir ülkenin yayması söz konusu olursa eğer bu virüsü, madem öyle ben o zaman korunmayacağım ya da aşı olmayacağım mı diye bitecek cümle. Bunu merak ediyorum. Bunun olmaması lazım tabii. Hani bu sadece kafaları karıştırmak gibi bir şey. Tabii bütün bunlar aslında bize bu aşı karşıtlığıyla paralel giden bir dönemi
göstermekte. Gerçekten de Dünya Sağlık Örgütü de komplo teorileri ve aşı karşıtlığının çok paralel gittiğini, birbirlerini beslediklerini söylüyorlar. Şimdi bu aşı karşıtlığı COVID'de geleceğim ama COVID'den önce isterseniz genel anlamıyla hani aşıların tartışılmaz bir yararı olduğunu biliyoruz. İşte milyonlarca çocuğun hayatını kurtarmıştır, kurtarmaya devam ediyordur. Düzenli kullanılan aşıların büyük katkısı olmuştur sağlık sistemine ve uzayan bu ortalama yaşam süresine. Ancak bütün bunları söylerken tabii dönem dönem ortaya atılan bir takım gerekçeler var. Bunun en somut örneği 1999 yılında saygın bir tıp dergisidir, Lancet. Lancet'te çıkan bir İngiliz cerrah Wakefield ve arkadaşları küçük bir seride 11 kişilik bir grupta, 11 çocukta kızamık aşısının otizme yol açtığını belirten bir makaleleri yayınlandı. Bu makalenin yayınlanmasından sonra birçok İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi çocuklarına kızamık aşısı yaptırmamaya başladılar. Otistik sorunu yaşayan aileler bu kişiyi halk kahramanı, Robin Hood, işte gerçekleri yansıtan kişi olarak yansıttılar. Zaman içinde, 2 yıl kadar içinde bu çalışmanın aslında gerçekleri yansıtmadı. Bilimsel bir temeli olmadığı anlaşıldı. Lancet dergisine bakarsanız o yazının üzerinde böyle kırmızı bir geri çekilmiştir ibaresi var şu anda. Ve verdiği zarar nedeniyle Dr. Wakefield'ın İngiltere'de hekimlik yapması hakkı elinden alındı. Kendisi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde sanıyorum yanılmıyorsam eğer Tribeca isimli bir film festivali yönetiyor ya da düzenliyor. Destekleyicileri de ilginçtir. Robert De Niro ve Jim Carrey gibi artistler ya da Kennedy ailesi destekliyor kendisini. Çünkü Kennedy ailesinin işte ismi Children Health Now falan gibi bir siteleri var ve bunlar sürekli aşı yapılmasın, hiçbir konuda aşılanmasın diye gerekçeler sunuyorlar. Şimdi bu örnekte yani Dr. Wakefielt'in bu makalesinin çok ciddi zararı oldu Avrupa'da. Çünkü Avrupa'da kontrol altına alınmış olan kızamık olguları birdenbire işte 20 bin, 30 binli olgulara ölü sayıları yüzlerle ifade edildi. Yani 21. yüzyılda Fransa'da, işte Romanya'da, İngiltere'de kızamıktan ölen çocuklar ortaya çıktı birdenbire. Şimdi bu bir örnek aslında işte otizme yol açan neden bu kızamık aşısı. Aslında bir takım hastalıklara aşıların yol açtığına dair ortaya dönem dönem atılan söylentilerde hep nedeni bilinmeyen yani etiyolojisi bilinmeyen hastalıklar ile bir süre önce o hastalığın oluştuğu kişide yapılan aşılar ilintilendirilmeye çalışılır. Bunların şimdiye dek herhangi bir bilimsel kanıtı gösterilmemiştir. Ama yine de özellikle örneğin multiple gibi, örneğin otizm gibi, bir takım nörolojik komplikasyonlar gibi nedeni tam bilinmeyen hastalıklarda ya sizin çocuğunuzun böyle bir sorunu var evet aşılandı mı o şu aşıyla evet aşılan aşıdandır gibi çok düz bir mantık. Hatta bunu anlatmak için biz genellikle tıp derslerinde öğrencilere kullandığımız bir slide vardı. İşte Miami sahillerinde yazın dondurma tüketimi artmakta. İşte insanlar plaja gidiyorlar. Köpek balığı saldırıları da artmakta. Demek ki dondurma satışı ile köpek balığı saldırıları arasında bir ilişki var gibi. Bu düz mantıkla hareket ederek açıklamaktayız. Aslında birçok gerekçe ileri sürülür. Örneğin zaman içinde çocuklara yapılan aşıların sayısı arttı. İmmün sistemine bu kadar yüklenmek doğru olur mu gibi bir eleştiri yapar bu aşı karşıtları. Aslında baktığımız zaman örneğin 80'li yıllarda çocuklar için 7 tane aşı kullanılıyordu ve bu 7 aşının içinde toplam 3000 kadar protein vardı. Protein polipeptit vardı. Şu anda 7 değil 14 kadar aşı kullanılıyor rutinde birçok ülkede çocukluk çağında. Ama içlerindeki yabancı madde sayısı 3000 değil 125. Yani aşıların sayısı arttı ama gittikçe daha saf aşılar, daha saflaştırılmış ürünler kullanıldığı için içindeki yabancı madde sayısı çoğalmadı, arttı. Aşı sayısı 2 misline çıktığı halde. Bunun gibi birçok gerekçe sayılabilir. İşte aşıların içinde civa var. Çocuklarda civa zehirlenmesine yol açıyor. Hayır böyle bir şey doğru değil. Eskiden böyle onluk flakonlarda aşılar gelirdi. Onun içine bakteri kontaminasyonunu engellemek için etil merkür gibi
bir takım moleküller konurdu. Bunların hiçbir şekilde civa zehirlenmesine yol açmayan, vücutta birikmeyen civa türevleri olduğunu biliyoruz ama her şeyden önemlisi artık tek doz, tek kullanımlık aşılar gündemde olduğu için bunların içinde zaten bir koruyucuya, yani bir civa türevine gerek yok, kullanılmıyor. Ya da işte alüminyum adjuvan olarak, yani aşının etkinliğini arttırıcı adjuvanlar vardır. Bunların klasik olarak 80 senedir bir takım alüminyum bazlı maddelerdir bunlar. Şimdi gittikçe daha yenileri ortaya çıkıyor. Ama adjuvanlar ve alüminyum bazlı adjuvanlar için çok eleştirili yönetilmiştir. Hemen şunu belirteyim, siz sorgulamadan işte mideniz yandığı zaman, ekşime olduğu zaman bir antiasit alırsınız. Bir antiasitin içinde, bir tek antiasit tabletinin içindeki alüminyum miktarı aşıdakinin 300 misli kadardır. Yani bu alüminyumu ya da alüminyumlu kozmetik maddeler de vardır, deodoranlar da vardır. Buralarda hiç sorgulanmaz ama aşılarda sorgulanır. Israrla aşıların zararlı bir takım ürünler olduğu, bunlara gerek olmadığı ve bunları vererek işte çocuklarımızın sağlığını tehlikeye attığımız ileri sürülür ki bu doğru değil, tam aksine. Tabii bunları söylediğiniz zaman hemen karşınıza sizi aşı ya da ilaç firmalarının adamı olarak bir yaftalama, böyle karalama gündeme geliyor. Hayır, böyle değil. Ben koruyucu hekimliği savunuyorum. Yani daha az bir sağlık gideriyle toplumu bir takım hastalıklardan koruma yöntemini. Eğer siz bunu yapmazsanız insanlar hastalanacak ve onların tedavi edici giderleri çok daha fazla olur. Yani ekonomik olarak bir çıkar beklesem herhalde tedavi edici tıbbı daha çok destekler. Covid-19 ile ilgili söylenenlere örneğin son zamanlarda biliyorsunuz vektör yöntemini kullanan, işte adenovirüs vektörüyle hazırlanan 2 tane Covid aşısı var. Ve bir tanesi Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile birlikte yaptığı aşı. Diğeri de Amerika'da ortaya çıkan ve tek doz uygulandığı için diğerlerinden daha bir farklılığı olan, daha bir kullanım kolaylığı sağlayan Johnson & Johnson aşısı. Bu iki aşı da vektör aşısı. Ve bu iki vektör aşısının işte milyonda 4 ile 6 kadar pıhtılaşma ve damar tıkanıklığına yol açtığı iddia ediliyor. Bu iddialardan, bu kuşkulardan kaynaklanarak Avrupa topluluğu olsun, Amerika Birleşik Devletleri olsun, Amerika Johnson & Johnson aşısını, işte Avrupa AstraZeneca aşısını kullanımını durdurdular. Durdurdular ve dediler ki biz inceleyeceğiz. Daha sonra bana kalırsa talihsiz bir açıklama oldu. Faydası zararından fazladır denip açtılar kullanımı. Bunun böyle olmaması lazım. Demek ki faydası zararından daha fazla ama demek ki zarar da varmış gibi yaklaşılıyor. Böyle bir anlaşılmaya yol açıyor ki bu doğru ve bilimsel bir yorum ya da bir demeç değildi, açıklama değildi. Son olarak Danimarka geçici bir süre için değil, tamamen AstraZeneca aşılarını durdurdu. Yani bu vektör aşılarına ait böyle bir iddia var. Ancak şunu unutmayalım. Bir kere her şeyden önce aşı yapıldıktan sonra aşıya bağlı olarak böyle bir sorunun yaşandığı bilimsel olarak kanıtlanmadı. Yapılan nedir? Bir takım epidemiyolojik ya da istatistiksel gözlemler. Ve 1 milyon aşılananda 4 ile 6 kadar bu tarz bir sorun, damar tıkanıklığı, emboli sorunu ortaya çıkmış. Peki siz biliyor musunuz aşılanmayan ve COVID geçiren insanlarda kaçında bu sorun ortaya çıkıyor? Yani COVID'in neden olduğu emboli sorunu 1 milyonda 4'tü aşıda, burada 165 bin. Yani 4 aşılıda ortaya çıkan sorun aşılanmayan ve hastalığa yakalanan 165 bin kişide çıkıyor. Ya da belirli tür, tamamı için konuşmuyorum, belirli tür doğum kontrol yöntemi kullanan kadınlarda işte 1 milyon kadının 1200'ünde bu tarz bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi kısaca buradan hareketle bu aşılarda çıkan sorunlar, aşıların yarattığı sorunlar baktığımızda dikkatli olmamız lazım. Şu açıdan dikkatli olmamız lazım. Çünkü örneğin bir toplumda bir nörolojik hastalık, toplumda görülme sıklığı eğer işte 1 milyonda 10 ise tabii 1 milyon aşılanan kişide de 10 tanesinde o hastalık çıkacaktır doğal olarak. O nedenle gerçekten bu tip sorunların aşı yapıldıktan sonra ve aşının tetiklemesi sonucunda ortaya çıktığı anlaşılana dek bu tür söylentilere rağbet etmemek lazım. Genellikle aşı karşıtları ya da komplo teoricileri bu enfeksiyon hastalıkları konusunda bu tarz
bir takım yaklaşımlarla, bilimsel temeli olmayan yaklaşımla iddialarını ortaya koyuyorlar. Aslında toplumlardaki bu itirazları yapan, aşıya ya da aşılamaya kuşkuyla yaklaşan ya da bir takım komplo teorileri üreten kesimlere baktığımızda Batı'da yapılan çalışmalarda daha çok işte okumuş entelektüel dediğimiz daha varsıl kesimlerin bu tür yaklaşımlar içinde bulunduğunu görüyoruz. Bunlar daha çok ben klasik tıp değil, alternatif tıbbı yeğlerim, işte homeopati, doğal beslenme, alternatif yaklaşımlar gibi bir takım yollara başvuruyorlar ve bu nedenle ilaç ya da aşı kullanımından hani oldukça uzak durmaya çalışıyorlar. Tabii bu tarz ürünleri kullanmanın hani hiçbir sakıncası yok bana kalırsa. Benim endişem ya da sorguladığım kısım kanıtı ya da yararı. Çünkü bu tip ürünlerin ya da bu tip yaklaşımların kanıta dayalı bir tıp bulgusuna dayanmadığını biliyorum. Bunların hiçbirisinin bilimsel verisi yoktur. Hiçbir şekilde bilimsel kanıtı yoktur. Benim işte arkadaşım şu otu kullandı, iyi geldi. Ama o otu başkası kullandığı zaman aynı etkiyi elde edemeyebilirsiniz. Yani ölçüm yoktur bu tip yaklaşımlarda. Buna karşı tıp da kanıta dayalı bir takım bulgular olmadan harekete geçmemeniz lazım. Bu nedenle e, daha çok bu dediğim gibi Batı ülkelerindeki okumuş kesimin bu tür yaklaşımlara rağbet ettiğini biliyorum. Ama Sayın Emre Erdoğan ve Pınar Semerci'nin yaptıkları çalışmada ilginçtir. Komplo teorileri ülkemizde bu anket kapsamında, bu TÜBİTAK projesi kapsamında daha çok hani sosyoekonomik düzeyi biraz daha aşağıda olan kesimlerde çok üretildiği görülüyor. İlginç çünkü ben işte görevim gereği bir takım Afrika ülkelerinde bu aşı karşıtlığıyla çalışmaktayım. Örneğin Afrika'da özellikle yoksul kesim devletin empoze ettiği, verdiği, önerdiği aşı takvimine uyar ama Batı'da olduğu gibi entelektüel dediğimiz okumuş kesim daha çok sorgular. Hani sorgulamaları her zaman çok iyi bir şeydir sorgulamak da yani doğru dürüst yapsalar sorgulamayı herhalde daha iyi olur diye düşünüyorum. Bugün aşı ya da ilaç şirketlerinin tek gayesinin, tek amacının, tek hedefinin para kazanmak olduğu, bunlar büyük işte çok uluslu şirketlerin parçaları olduğu ve çok güçlü bir sektör olduğunu biliyoruz. Ama onlar para kazanmasın. O nedenle ben benim sağlığımı düzeltecek bir takım ürünleri madem onları üretiyor kullanmayayım yaklaşımını ben anlamakta zorlanıyorum. Bu komplo teorilerinin gerçekten COVID-19'da da olumsuzluklar yaratmakta olduğunu görüyoruz. İşte Türkiye'de olsun, Fransa'da olsun, en çok Fransa'da, Avrupa ülkeleri arasında Fransa'dır bu tip dayatmalara ya da otoritenin söylediklerine baş kaldırma eğilimi. Buralarda aşılama oranları düşük seyrediyor. Tabii bu neden önemli? Çünkü bizim hedefimiz bu pandeminin durdurulması için hedef bir toplumsal bağışıklığa erişmek. Ama aşıların etkisi işte %70'ler civarında eğer toplumda kullanım oranında %50-60'lar o civarında olursa biz bu toplumsal bağışıklığa öyle kolay kolay erişemeyiz. Peki toplumsal bağışıklık önemli mi? Önemli. İşte 19 Nisan 2021 tarihi itibariyle aşılar işe yarıyor mu yaramıyor mu diye polemiklere hiç girmeyeceğim. Sadece COVID-19 aşısını yoğun ve hızlı bir şekilde uygulayan iki ülke var. Örnek Türkiye, İngiltere ve İsrail. Bu iki ülkede aşılama oranlarının artışına paralel olarak çok ciddi bir şekilde olgu sayısında yeni bildirilen vakalarda ciddi azalmalar olduğu görülüyor. Hani gerçek dünya verileri bunlar. Yoksa firmaların yaptığı faz 3 çalışmalarında benim aşım senin aşını döver, benimki %84, benimki de %94 etkili gibi rakamsal değerleri değil. Bu gerçek dünya verilerine, gerçek duruma bakmakta yarar var. Bunun çözümünün o kadar kolay olmadığını, özellikle komplo teorileri ve aşı karşıtlığı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün yaklaşımının e, bana çok doğru gelmiyor ya da sorguluyorum aslında. Onlar diyorlar ki böyle bir iddiayı ortaya atıldığı zaman sakın polemiğe girmeyin ve tartışmayın. Bu garip geliyor bana. Ama benim
Düşüncem tabii bilimsel verileri istemek, iddialarında bir bilimsel dayanak var mı onu sorgulamak gerekiyor. Ve siz de karşı çıkışlarınızı bilimsel bir takım veriler üzerinden yapmanız uygun olur. Tabii sosyal medya çok tehlikeli bir merci. Sosyal medya ile çok fazla bir dönem bakmıştım bu vaccine hesitancy kelimesini yazdığınız zaman sadece Türkçe Google'da bir tarama yaptığınızda 31 milyondan fazla site var aşı karşıtlığını savunan. Ve bunların içinde inanılmaz polemikler, inanılmaz suçlamalar, inanılmaz iftiralar, inanılmaz yalan haberler var. Doğru hiçbir bilimsel temeli dayanmıyor. Tabii toplumların bir parça hani nereden kaynaklandı bu nedeni nedir? Aslında çok eskiye dayanıyor. Yani Jenner döneminde çiçek aşısı ortaya çıktığı zaman anında 1780'lerde aşı karşıtı dernekleri kurulmuş falan yani. O günden bugüne ve argümanları da gerekçeleri de değişmedi fazla. Örneğin bize şimdiki ne biliyoruz? İşte RNA aşıları bizim genetik şifremizi bozar ya da bize çip takıyorlar. Yani işi gücü yok da insanların Selim'e ya da Birnur'a çip takacaklar. Yani insanın kendini birazcık hani dev aynasında görmesiyle paralel gider. Bir RNA'nın vücuda girdiği zaman DNA'ya entegre olup onun yapısını bozması böyle bir şey mümkün değil genetik biliminde. Yani bunun neresini düzeltmeli onu tam kestirmek mümkün değil. Biyolojik silah konusu örneğin. Biyolojik silahta yani tekrardan niye bunları söylüyorum çözüm kısmına bağlayacağım. Biyolojik silah dediğiniz zaman eğer siz bir terör aracı olarak bir biyolojik silah olarak bir mikroorganizma kullanacaksanız benim bir mikrobiyolog olarak önerim solunum yolu virüsü kullanmayın. Çünkü siz düşmanınıza attığınız zaman o biyolojik silahı o havadan döner sizin toplumunuzu da vurur. Onun için şarbon falan gibi şeyler kullanmanızı öneririm. Tabii bir yanlış anlaşılmasın bir şey önerdiğim yok ama yani solunum virüsünden biyolojik silah olmaz yani. Gripten ya da koronavirüsten olmaz. Tabii bu insanların 21. yüzyılda, 20. yüzyılın son çeyreğinde ve 21. yüzyılda neden bu tip komplo teorilerine rağbet ediyorlar? Tabii bunun birçok nedeni var. Bu gerçekten benim uzmanlık alanım değil. Sosyal bilimci arkadaşlarım, öğretim üyeleri bunları çok daha iyi anlatırlar. Örneğin ben bu domuz gribi döneminde, pandemi döneminde Avrupa ve Türkiye adjuvan içeren bir aşı kullanıyordu ve insanlar Amerika adjuvansız aşı kullanıyor. Neden biz adjuvanlı kullanıyoruz diye seslerini yükselttiler. Fransa'da olsun, Avrupa'nın başka ülkelerinde olsun. Ama aynı dönemde Amerikan basınında şöyle bir haber vardı. Amerika'da çeşitli eyaletlerde insanlar niye biz Avrupa'daki gibi adjuvanlı aşı kullanmıyoruz diye yürüyüş yapıyorlardı. Yani insanları iyi anlatmadığınız zaman iyi ve inandırıcı gerçek bilimsel temele dayanan verilerle bir takım şeyleri açıklamadığınız zaman bu tip komplo teorilerine rağbet işi kolaylaştırıyor. Ve son olarak bunun bir bilim karşıtlığı olduğunu söylemek ve bunun altını çizmek istiyorum. Gerçekten de bu 21. yüzyılda ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Bu alternatif yaklaşımlar, hani bilimsel temeli olmayan yaklaşımlar daha çok bu alanlarda çok yayılmakta. Bu gerçekten bir bilim karşıtlığıdır. Bakıyorsunuz bugün hem ülkemizde de inananlar var, yurt dışında da Amerika'da özellikle. Yani dünyanın düz olduğunu savunan ve düz olduğunu görüşünü yaymaya çalışan dernekler var, gruplar var. Şimdi bunu neyi anlatacaksınız? Yani dünyanın oturup da yuvarlak olduğunu kanıtlamaya çalışmanız bana biraz garip geliyor, tuhaf geliyor ama kısacası özetlersem eğer bir bilimsel temeli olmayan varsayımlar tabii bunda bu günlere gelişte, bu aşamaya gelişimizde yöneticilerin ya da otoritenin yaptığı hatalar, ona olan güvensizlik, ona olan kızgınlık ve tepkinin yer aldığını da düşünmek lazım. Bilim dünyasına böyle bir tepki var. Siz hep yukarıdan bakıp böyle parmak sallayan bir yaklaşım içindeydiniz gibi ona bir tepki var. Aslında bu politikaya da yansıyor. Burada duracağım. Hani Trump'tan Bolsonaro'ya kadar birçok böyle popülist sağ liderlerin de böyle bir temelden destek aldıkları kaçınılmaz, yadsınmaz bir gerçek. Brezilya'ya bakıyorsunuz. Yani Brezilya kırılıyor şu anda Covid'den. Ama devlet başkanı hala önemsemiyor ve dalga geçiyor. Ama yurttaşları ölüyorlar. Benzer bir durum Trump için de geçerliydi.
daha bilimsel yaklaşan, daha bilime değer veren, yaklaşımları ya da önlemleri bilimsel temele dayandıran devletler ve yöneticiler daha başarılı oldular bu süreçte. Hani COVID'in yönetimine değil, ben sadece buradan bilim karşıtı olmanın sakıncalarını vurgulamak istedim.